Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sakız ya da Latince adıyla Pistachia lentiscus, sakız ağacıgiller ya da Anacardiaceae ailesi içinde yer alan reçinesi değerli bir ağaç türüdür. Pistachia adı Yunanca fıstık anlamına gelen pistachion sözcüğünden türetilmiştir. Bitkinin soyadı olan lentiscus ise ağacın mastik olarak da bilinen değerli reçinesinin Latince adıdır. Sakız ağacı Akdeniz havzasına özgü bir ağaç türüdür ama dünyanın farklı yerlerinde de yetiştirilmektedir. Yunanistan'ın Sakız Adası yani Kios'un güneyinde ve Türkiye'de Çeşme, Alaçatı ve Karaburun civarında doğal halde yetişir. Sakız sıcak ve kurak iklimlerin ağacıdır. Drenajı yüksek taşlı ya da kayalık arazilerde, bol güneş alan, sığ, kireçli ve fakir topraklarda yetişir. Denizin tuzlu rüzgarlarına karşı da dayanıklıdır. Genellikle deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yüksekliklerde görülebilir. Ülkemiz kıyılarına özgü maki bitki örtüsünde bir üyesi olan sakıza Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca rastlayabilirsiniz. Sakız antik çağlardan beri tanınan Herodot, Dioskorides ve Hipokrat'ın eserlerinde adı geçen bir ağaçtır. Ancak reçine veren spesifik varyeteyi yani Pistacia lentiscus varietas-Kia'yı 1825 yılında ilk defa keşfeden İsviçreli botanikçi Augustin Pyramus de Candolle olmuştur. Sakız yaprak dökmeyen ve sık dallı, kısa boylu bir ağaç formundadır. Ağaç uygun şartlarda 4-5 metre kadar uzayabilir ve 100 yılı aşkın bir süre kadar hayatta kalabilir. Ağacın aromatik ve reçine gibi kokan bileşik yaprakları parlak ve derimsi görünümdedir. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı bireyler üzerinde bulunan yani dioik olan sakızın küçük yeşilimsi sarı ve belirgin olmayan çiçekleri genellikle Nisan ve Haziran ayları arasında görülür. Ağacın dişi bireylerinde bu çiçekler küçük tozlaştırıcı böcekler ve rüzgar sayesinde tozlaştırılır ve sonbahara doğru olgunlaşıp giderek siyaha dönen meyveler oluşturur. Bu meyveler çeşitli kuş türlerince severek tüketilir ve ağaç tohumlarını doğada bu şekilde yayar. Sakız deniz kenarındaki bahçeler için yaprak formu ve kompakt görünümü ile rüzgarı engelleyici bir çit vazifesi görebilir. Dekoratif, dayanıklı ve fazla bakım istemeyen bir ağaç olduğundan sıklıkla tercih edilir. Sakız aynı zamanda toprağı tutarak kıyı erozyonunu da önleyebilir. Eğer kıyı bahçenizde bir sakız ağacını konuk etmeyi düşünürseniz öncelikle onu tam güneş alabileceği deniz etkilerine açık bir yerde konumlandırmalısınız. Sakız ağır ve su tutan topraklarda kök çürümesine yakalanır. O nedenle kireçli ve taşlı, drenajı iyi bir toprağınız olduğundan emin olmalısınız. Genç bitkiler yazın düzenli sulama istese de yetişkinler kuraklığa son derece dayanıklıdır. Ağaç donlara da dayanıklıdır ama uzun süreli sert soğuklardan zarar görebilir. Sakız genel sağlığı için ve şekil vermek adına budanmaya da elverişlidir. Ayrıca yaşadığınız bölgedeki türleri tercih etmeniz ağacınızı daha uzun ömürlü kılacaktır. Sakızın reçinesi zehirli değildir. Fakat sakız ağacı giller familyasına alerjik deri reaksiyonlarına neden olan çok sayıda tür bulunduğundan bu risk göz önünde bulundurularak tüketilmelidir. Ağacın meyve özütü ve yağının cildi tahriş edici etkileri olabilir. Fakat ağacın reçinesi sıklıkla kurutularak Akdeniz mutfağında sevilen bir aroma olarak sütlü tatlılara, dondurmalara, lokum ve reçellere varana dek birçok gıdaya eklenebilir. Yunanların özellikle sakız aromalı likörleri pek meşhurdur ve kahve ile güzel bir ikili oluştururlar. Sakız reçinesi ciklet şeklinde de çiğnenebilir ve ilk çiğnediğinizde hafif acımsı bir tat veren bu reçinenin antik çağlardan beri ağız sağlığını koruduğu ve ağız kokularını giderdiği bilinmektedir. Günümüzde hala şekerleme, şurup ve likör üretiminde kullanılan bu reçineyi toz halinde de satın alarak sütlü tatlılarınıza ve ev yapımı dondurmalarınıza ekleyebilirsiniz. Bilimsel araştırmalar sakız reçinesinin antibakteriyel, antimikrobiyal, enfeksiyon önleyici ve gastrit, ülser ve mide kanserine yol açan ve son derece yaygın olan Helicobacter pylori'ye karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sakız tohum ya da çelikle çoğaltılabilir. Aşılamada ise göz aşısı yöntemi tercih edilir. Kültür alınan türleri özel bir bakım, budama ve reçine hasadı işlemlerini gerektirir. Sakız Adası'nda yılların tecrübesine dayalı özel bakım ve hasat teknikleri atölye çalışmaları botanik meraklarına aktarılmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde de belediyeler ve üniversiteler dışında Çeşme, Alaçatı ve Karaburun'da çeşitli kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin de Ağustos-Ekim döneminde bu tür uygulamalı kurslar verdiğini belirteyim. Bu tür tarım turizmi hamleleri bu bitkilerin tanıtılmasının yanı sıra yerel üretimlere de destek olması açısından bence çok önemli. Gelin biraz geçmişe uzanıp sakız ağacının tarihçesine de beraberce bir göz atalım.
Tarihte Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sakızın üretimi, toplanması ve ticareti devletin kontrolündeydi. Bizans İmparatorluğu döneminde Sakız Adası doğrudan imparatorluk mülkü olarak yönetiliyordu. Adadaki yerel aristokratlar imparatorluk adına sakız ticaretini yönetme ayrıcalığına sahiptiler. Sakız özellikle saray mutfağında, parfümeride ve dini törenlerde kullanıldığı için yüksek talep görüyordu. Elde edilen gelirler doğrudan imparatorluk hazinesine akıyordu. Bizans zayıfladıkça Cenevizler adayı devraldı. Ancak tekelci yapıyı sürdürdüler ve hatta daha da sıkılaştırdılar. Osmanlı İmparatorluğu 1566 yılında Sakız Adası'nı fethettiğinde Bizans ve Ceneviz döneminden kalma bu tekelci sistemi benimseyerek daha da kurumsallaştırdı. Sakız ticareti Osmanlı Devleti tarafından doğrudan bir tekel altına alındı. Adada üretilen tüm sakızın devlete satılması zorunluydu. Sakız Osmanlı Sarayı'nın vazgeçilmez bir parçası haline aldı. Padişahın, haremin ve üst düzey bürokratların günlük yaşamında tatlılardan kahveye kadar birçok alanda kullanılıyordu. Sakızın kaçakçılığı veya izinsiz satışı çok ağır cezalara, hatta ölüme varan yaptırımlara tabiydi. Adanın etrafı da sürekli gözetim altındaydı. Osmanlılar sakız üretimini garanti altına almak için adanın Rum halkına bazı imtiyazlar tanıdı. Sakız üretimi yapan köyler yani Mastikokorya halkı askerlikten ve bazı ağır vergilerden muaf tutuldular. Karşılığında tüm üretimlerini devlete teslim etmeleri gerekiyordu. Sakız ticareti Mısır'dan gelen kahve gelirleri gibi Osmanlı maliyesi için önemli bir nakit akışı sağlıyordu. Sakız Adası 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Osmanlı yönetiminden çıkarak Yunanistan Krallığı'na katıldı. Bu geçiş döneminden sonra tekelleşme sona erdi. Üreticilerin haklarını korumak, istikrarlı bir pazar sağlamak ve kaliteyi denetlemek amacıyla 1938 yılında Chios Mastiha Growers Association yani Sakız Üreticileri Derneği adında zorunlu bir tarım kooperatifi kuruldu. Bugün tüm Sakız Adası'ndaki sakız üretimi bu kooperatif çatısı altında toplanmakta, işlenmekte, paketlenmekte ve uluslararası pazara sunulmaktadır. Bu kooperatif adeta eski tekelin modern üretici odaklı bir halefidir. Sakız Adası sakızı Avrupa Birliği tarafından korunmuş menşe adı statüsüyle tescillenmiştir. Bu da ürünün sadece bu adada üretilebileceği anlamına gelir. Türkiye'ye dönecek olursak, Lozan Anlaşması sonrası yaşanan nüfus mübadelesi gibi tarihi olaylar sonucunda Türkiye'deki geleneksel Rum üreticilerin göç etmesiyle sakız üretimi Türkiye tarafında neredeyse tamamen durdu. Son yıllarda Türkiye'de bu geleneği canlandırmak için Tema Vakfı, Ege Üniversitesi, yerel yönetimler işbirliğiyle çeşitli projeler başlattılar. Amaç Türkiye'nin kendi iş talebini karşılamak ve bu değerli ürünü yeniden ekonomiye kazandırmak. Fakat Türkiye'deki üretim hala Sakız Adası'ndaki kadar yaygın değil ve çoğunlukla yerel atölyeler ve pilot projelerle sınırlı. Yani desteklerinizi bekliyor. Sakız, sağlık, koruma, bereket ve değer simgeleriyle ilişkilendiren bir ağaçtır. Sakız tarih boyunca çeşitli kültürlerde arındırıcı ve temizleyici olarak kötü ruhları kovma ve mekanı kötü enerjilerden temizleme ritüellerinde kullanılmıştır. Rüyada bir sakız ağacı görmek, korunma ve arınma ihtiyacı ve sağlığa kavuşma şeklinde yorumlanır. Son olarak sakızla ilgili bilinen bir Hristiyan efsanesiyle bu videoyu da sonlandıralım. Bu efsane sakız ağacının neden sadece Sakız Adası'nın güneyinde, sakız köylerinde yani Mastikokorya'da ağladığının yani reçine damlattığının hikayesidir. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatoru Decius döneminde Hristiyanlara yapılan zulümler sırasında Isidoros adında bir Romalı asker yapılan bu zulümlere dayanamayıp Hristiyan olmuş ve halk tarafından zamanla aziz ilan edilmiş. Hristiyan olduğu için de tutuklanan Isidoros aslında Mısır İskenderiye doğumluymuş ancak kaderin bir cilvesiyle Sakız Adası'na gelmiş. Söylenceye göre Romalılar Aziz Isidoros'a adanın güneyindeki bugün sakız köylerinin olduğu topraklarda ağır işkenceler yapmışlar ve sonunda da başını keserek şehit etmişler. Efsaneye göre Aziz'in kanının toprağa damladığı veya naaşın taşındığı sırada bölgedeki sakız ağaçları bu büyük acıya ve haksız ölüme dayanamayıp gözyaşı dökmeye başlamış. Ağaçların döktüğü bu gözyaşları donarak şeffaf, kokulu ve şifalı damla sakızı kristallerine dönüşmüş. Bu efsaneye göre sakız ağaçları her yıl yaz aylarında Aziz'in yaşadığı acıyı anımsayarak ağlarlar. Bu yüzden adanın diğer bölgelerindeki sakız ağaçları aynı kalitede ve miktarda reçine vermez. Çünkü Aziz'in kanı sadece o kutsal topraklara değmiştir. Efsaneler bir yana, belki de Sakız Adası'nın toprağı gerçekten de bu ağacın reçine verimini artıran bir niteliğe sahiptir. Kim bilir? Gelecek videoda görüşmek dileğiyle sevgili bitki dostları.